Selamlar. Bu videomuzda Blender'ın bir başka sorunu ya da sorun değil de özelliğinin çözümü gibi bir video. Şimdi gösterdiğimde zaten videodan da anlayacaksınız. R'ye bastım. Bunu döndürmem gerekiyor. Döndüremiyorum. Rotate alıyorum. Döndüremiyorum. Ben bunu büyütemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ben şu an şu modele hiçbir şey yapamıyorum. Bu Blender'da bir özellik sanırım. Hiçbir şey yapamayayım diye oluşturulmuş bir özellik. Bunu olumlu, yani verimli de kullanabilirsiniz. Aslında bir tane add-on yükleyip gelmem lazım. Çünkü bu tuşu diğer türlü gösteremem. Bir saniye. Tekrar geldim. Sol altta tıkladığım tuşları görebileceksiniz. Şimdi normal klik yaptım. Yine S bastım. Yok. R bastım. Yok. Yani ben bunu bir türlü hareket ettiremiyorum. O bizim için büyük bir sorundu. Şurada itemlerde 4L yazıyor. Bunu daha önce görmemiştim. Ben bu yüzden olduğunu düşündüm ve şurada X, Y, Z, EU'ler diye bir şey var. Ona tıkladığımda yapıyor zannediyordum. Yine yapmıyor. Sadece taşıma işlemini yapıyor. Bu sizi yanıltmasın. Gerçi taşıyayım mı? Evet, taşıdı. Ama büyütme, küçültme gibi işlemler ya da döndürme gibi işlemler yapamıyorum. Bunun için şöyle bir tuş var. Periyot tuşu. Bu periyot tuşu zaten periyot tuşu olarak görünüyormuş. Bunu nasıl anlatacağım? Klavyenizde Shift'in solundaki nokta var ya, o tuş. Bu şekilde anlaşılır olacaktır. O tuşa bastığınızda bu mod açılacak. Burası açılacak. Şu Only Location kısmını kapatırsanız artık modelimiz döndürülebiliyor olacak. İşlem bu kadar. Bu kısmı sonradan ekliyorum. Çünkü videoda tam olarak bahsetmedim. Şimdi navigatörü görüyorsunuz. Sağ altta şimdi kontrol periyoda bastım. Yani o nokta tuşuna bastığım zaman ve G'ye bastığım zaman taşıyabiliyorum. Bunu döndürebiliyorum. Ve bu şekilde kutunun gidebileceği yönü ayarlıyorum. Tekrar kontrol periyot tuşuna bastığım zaman bu onaylanmış olacak. Yani bu yönde sabitlenmiş olacak. Ve kutuyu oradan artık taşıyıp yönlendirebiliyorum. Şu an yönü normal görünüyor. Bunun nedeni yukarıda gördüğünüz o global yazan kısımdan kaynaklı. Orayı eğer ki kutunun kendi yönünü ayarlarsanız gördüğünüz gibi o sizin navigatörle ayarladığınız yönde ilerleyecek. Bu şekilde de hem yön hem de döndürme eylemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Bir sonraki Blender harikalığında görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Blender'a dayanmaya çalışın. Öğreneceğiz hep birlikte.